Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Bahar Su Dinçeller ben. Kişisel gelişim uzmanıyım. Aynı zamanda spiritüel eğitmen de diyorum kendime. Birçok enerji sistemlerinin eğitimlerini aldım. Şifasal yöntemleri uyguladım. Hem uygulayıcısı hem eğitimcisiyim birçok eğitimin. 40 yılı aşkın bir süredir ben bu işin içerisindeyim. Çok genç başladım, 19 yaşlarında. O zaman hevesim hep kendimi tanımaktı, kainatı bilmekti. Onları öğrendikten sonra iç bedeni, bir insan olarak kimim, neyim onu öğrenmek istedim. Bu konuyla ilgili Hindistan'a gittim, bir ay orada kaldım, meditasyon öğrendim ve burada da geldiğimde meditasyon eğitmenliği yaptım. Daha sonra başka yollar, başka kapılara çıktı, yani başka öğretilere çıktı. Onları aldım, sevdiklerim oldu, sevmediklerim oldu, onları ayıkladım, kendime bir yöntem belirledim. Aslında gelinen nokta şu, bir dağın zirvesini düşünün, o zirveye gidiş yolu çeşitlidir değil mi? Kimisi dönerek çıkar, kimisi dümdüz çıkar, kimisi daha virajlı şekilde yol alabilir. Ben bu yolculuğu öyle görüyorum. Yani dağın zirvesi amaçsa, gittiğimiz yollar farklı, onların da adı öğreti. Aile dizimi aslında bizim atasal köklerimize yolculuktur. İlk atalarımız bizim ebeveynlerimiz, anne babalarımız, daha sonra da geri soyda büyük anneler, büyük baba ya da dedeler gelir. Kişi bize geldiğinde der ki ben kendimi hep suçlu hissediyorum. Bizim bir takım sorularımız vardır. Önce ailenizde göç var mı deriz. Hikayelerini alırız. Genogram dediğimiz kişinin atasal hikayelerini toplarız. Kayıp ata var mı diye sorarız. Kendi problemiyle ilgili ne varsa onu sorarız. Şöyle ki göç yolunda kişiler ülkeden terk edilmişse, ülkeden kovulmuşsa, başka bir yere gitmek zorunda kalmışsa o atalarımız bizim. O zaman bize kadar yansıyan kısmında o atayla rezone olduğumuzda, aynı bilince girdiğimizde onun sıkıntılarını biz yaşıyoruz. Örneğin kayıp bir ata var, çocuğu kaybolmuş bir ata. Ya da burada yaşarken illa göç olarak gelmesi gerekmiyor ama ailede kayıp birisi var. Onun yasını kim tutar? Annesi, babası ya da kardeşleri. O kişiden o bilinci aldıysa kişi, kendine kopyaladı, kayıtladıysa eğer, doğarken tabii ki oluyor bunlar, o zaman kendini hep yas içinde hissediyor. Kayıp ya. Kaybın yasını tutmak istiyor. Yani üzüntü, derin bir sıkıntı, keder, hep sürekli mutsuzluk hali. O zaman diyoruz ki senin soyunda kayıp ata var mı? İşte buradan yola çıkıyoruz. Göç olanlarda da şöyle bir sorun var. Genelde mallarını, mülklerini bırakmış insanlar onlar. Sadece yaşamda kalabilmek için yiyecekleri bulmaya gayret etmişler. Daha sonraki biz danışana gelelim. Orada geldi, bize bu soruyla karşılaşıyoruz. Çünkü şöyle oluyor. Diyor ki kişi ben çok para kazanıyorum. Ama çok mutsuzum, hiç mutlu değilim. Malım, mülküm var, değersiz satıyorum. Mal mülk edindiğimde kendimi suçlu hissediyorum. Ya da çok çılgınca boşu boşuna bir şeylere harcıyorum, alışveriş yapıyorum. Bunun altında yatan nedir diye sorduğunda işte biz burada göç olayını söylüyoruz. Çünkü atayı onurlandırmak adına bilinçaltı arada fısıldar size, bilinçli aklınıza. Yani sen parayı kazanıyorsun ama bak senin atan böyle yaşadı der ve siz birden mutsuz olursunuz. Siz işlerinizde iyiyseniz geri gider, iflas edersiniz. Neden? Çünkü atanız her şeyini kaybetmiştir. Siz de burada onu onurlandırmak adına parasız kalmayı seçersiniz. İflasa yönelirsiniz. Bir yerde çalışıyorsanız atılırsınız. Çünkü neden? Kovulmuştur, dışlanmıştır, reddedilmiştir göç kısmında gelenler, zorunlu gelenler. İşte bunlardan dolayı kişi kendini bu şekilde hisseder. Yani bu bizim ülkemize ben en erken 2006'da almıştım ama 2006'dan beri önce vardı. Yurt dışında çok daha önce geçmişi. İlk onu Bert Hellinger diye bir sistem vardır. Aileizmi ilk o bulmuş ve dünyaya yaymıştır. Aileizminde temel amaç dediğim gibi atalara, köklere yolculukla bugünkü olayını çözmektir danışanın. Burada çok şaşırıyorlar zaten çünkü izleyenler diyor ki siz temsilcilikler aracılığıyla biz yapıyoruz bu çalışmayı, online yapıyoruz. Yüz yüze de var ama online'ı seviyorum ve onu tercih ediyorum. Siz replikleri veriyorsunuz temsilcilere, onlar da söylüyor diyor. Çünkü danışandan bilgiyi alıyorsunuz, onlara veriyorsunuz. Ben de diyorum ki buyurun gelin, siz kendiniz temsilci olun, bakalım size replik veriliyor mu?
Şimdi morfogenetik alan diyoruz aile diziminde. Başka eğitimlerde buna kuantum alanı derler, evrensel alan derler, tanrısal alan derler. Ama burada morfogenetik alan, yani enerjetik bir alanın içinde oluyoruz bir araya geldiğimiz an. O sırada daha önce danışandan aldığımız bilgiler dolayısıyla bir temsilcilik listesi hazırlanıyor. Yani işte anne karakteri olmalı, baba karakteri olmalı, dede olmalı, hala olmalı gibi. O karakterleri de danışan ekrandayken kendisi seçiyor. Yani şu benim annemi temsil etsin, bu kişi benim kendimi temsil etsin diye o seçiyor. Seçtikten sonra da herkes duygularını hissettiği alandan, o morfogenetik alandan neyi alıyor? Danışanın bilinçaltındaki kodları alıyor. Ata kodları da olduğu için hepsini çekiyor. Ve o kadar nokta atışı çıkıyor ki danışanın tek yaptığı izlemek. İzlediğinde gerçeği anlıyor. Demek ki o atasından dolayı bunu yaşadığı için, atası yaşadığı için kendisi burada yaşıyor. Orada helallik çalışmaları, işte güzel onurlandırmalar, onları da yapıyoruz. Farkındalık getirmek bir kere %50'sini çözer problemin. Herhangi bir şeyde bile bir uyanış yaşarsınız. Yani birden bir şeyin farkına varırsınız. %50'dir bu. Ama geriye kalan %50'si sizde. Ne anlamda sizde? 21 günlük bir yasağımız var bizim. Çünkü bilinçaltı bir durumu, bir duyguyu aldığında 21 günün sonunda DNA'lara kaydolur, DNA hücrelerine. O kayıtlar neticesinde eğer bu kişi 21 günlük süreç içerisinde sürekli o akşamki gördüklerini, duyduklarını yeniden dile getirirse, işte arkadaşlarıyla paylaşırsa, birileri başka bir fikir söylerse aklını karıştıracaklar. Aklını karıştırmayıp geriye tekrar dönüş yapmasın, o kodları tekrardan oluşturmasın diye 21 gün susmasını öneriyoruz. Ki 21 günden sonra istediklerini söylesinler. Artık o kişi bilincinde bunu kabul ettiği için bir sorun, bir problem teşkil etmez. Bazı seans bir seferde danışanda bitebiliyor. Çünkü konusu daha azdır, daha özdür. Çok basit bir konu. İşte bir evlilik yapacaktır, nişanlılıktır, arasında problem vardır. O aradaki problemi görmek ister. O çok kısa bir şeydir ve dolayısıyla o bir kere de bitebilir. Ama anne baba soyu dediğimiz zaman 2 soyu birden alamıyoruz. Çünkü seanslar 1,5, 2, 2,5 hatta 3 saat süren seanslar var. Dolayısıyla biz bütün herkesi, bütün yaşanmışlığını aynı alana alamıyoruz. En fazla 7-8 temsilciyi alabiliyoruz. Onun dışında ikinci seansa kalmış oluyor. Ya anne soyuna gidiyoruz probleme göre ya da baba soyuna gidiyoruz. Ama kişiye şunu söylüyoruz. Biz anne soyuna gittik, yaptık seansı ama baba soyunda da daha yapılacaklar var diyoruz. Artık orada kişinin kendi tercihi. Tekrar dizim açtırmak istemeyebiliyorlar. Onun dışında 5 kere, 10 kere dizim açtığımız aynı kişiye var. Benim tavsiyem şu, kişiler kendi kişisel gelişim yolculuğunu eğer başlamak ya da devam etmek istiyorlarsa büyük bir sabır göstermeleri lazım. Çünkü çabucak eski ayakkabıya geri dönüş yapmak istiyorlar. Böyle bir hikaye vardır. Yeni ayakkabıya zor alışırsınız, ayağınızı vurur. İşte kişisel gelişim öğretileri de yeni ayakkabı gibidir. Ama siz bildiğiniz yola devam edersiniz. Çünkü kişiye diyorsunuz ki dedikodu yapma, kimse hakkında konuşma. Ağzından hep güzel sözler çıksın, beddua etme. Bunları söylüyoruz. Bir süre evet bu yolda gidiyor ama sonra geri dönüş yapıyor. Benim tavsiyem yılmadan bu yolda azimle devam etmeleri. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.